Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Satranç çalışmalarımıza öncelikle satranç tahtasını tanıyarak başlayalım. Satranç tahtamız 64 kareden oluşuyor. Bu kareler, dikeyler, yataylar ve çaprazları tanıyacağız bugünkü dersimizde. Çaprazların, dikeylerin ve yatayların adlandırılması, karelerin adlandırılması ve tahtanın doğru kullanımından bahsedeceğiz. O halde başlayalım. Öncelikle satranç tahtasını doğru bir şekilde kullanabilmemiz için sağ köşedeki karenin beyaz olması gerek. Harflerin önümüzde, rakamların solumuzda veyahut sağımızda olması gerekiyor. Bu şekilde tutmazsak, eğer harfler değil de rakamlar önümüzde olursa sağ köşe beyaz olması gerekiyorken sağ köşe bu sefer siyah olur. Sağ köşe siyah olursa arkadaşlar bütün oyun yanlış oynanır. O halde diyoruz ki sağ köşe beyaz olacak, harfler önümüzde, rakamlar sol veya sağımızda olacak şekilde tahtayı tutuyoruz. Tahtanın karşısına geçiyoruz. Kareleri isimlendirmeden bahsedelim. Örneğin şu yeşille işaretlediğim kare, kırmızıyla işaretlediğim ve sarıyla işaretlediğim kareden konuşalım. Arkadaşlar, tahtayı kullanırken demiştik ki harfler önümüzde, rakamlar solumuzda olacak. Peki neden? Bu harfler ve rakamlar ne işe yarıyor diye eğer merak ediyorsak arkadaşlar kareleri isimlendirmeye yarıyor. Örneğin buradaki D3 karesi yeşille işaretlediğim bu kareyi adlandırırken bulunduğu harfin ve rakamın adıyla yani D3 diye adlandırırız. Şimdi sarıyla işaretlediğim kareye bakalım. Sarıyla işaretlediğim kare A5. Önce harfin adı, sonra rakamın adı. A5. Şimdi kırmızıyla işaretlediğim kareye bakalım. F6. Önce harf, sonra rakam. Arkadaşlar kareleri bu şekilde adlandırdıktan sonra dikeyleri, yatayları ve çaprazları adlandıralım. Burada da daha önce konuştuğumuz gibi tahtanın kenarında bulunan harf ve rakamlardan faydalanacağız. Öncelikle dikeyden konuşalım. Yeşille işaretlediğim ok A dikeyi, kırmızıyla işaretlediğim ok E dikeyi olarak adlandırılıyor. Yani dikeyler bulundukları harfin adıyla adlandırılır. Yataylar ise arkadaşlar bulunduğu rakamın adıyla adlandırılır. Örneğin burası 4. yatay, şurası 8. yatay olarak adlandırılıyor. Çaprazlara geçelim. Arkadaşlar şurada işaretlediğim yeşil renkle çizdiğim ok bir çaprazı simgeliyor. Çaprazın adlandırılırken bu okun iki ucundaki kare bizim için önemli. Çaprazı isimlendirirken okun bir ucundaki kareyi kullanıyoruz. Sonra da diğer ucundaki kareyi kullanıyoruz. Yani yeşille işaretlediğim çapraz D1 H5 çaprazı olarak adlandırılıyor. Tekrarlarsak okun iki ucu D1 H5 çaprazı. Bir de şu çaprazı beraber açıklayalım arkadaşlar. Buradaki çapraz A6 C8 çaprazı olarak adlandırılıyor. Dikkat ederseniz okun iki ucundaki kareyi kırmızıyla işaretledim. İki ucundaki kareyi söylüyoruz. A6 C8 çaprazı. Son olarak şu çaprazı da belirleyelim hep beraber. Tahtanın merkezini kesen uzun çaprazlardan bir tanesi arkadaşlar A1
H8 çaprazı. A1 H8 çaprazı olarak bunu isimlendiririz. Çünkü okun bir ucunda A1 karesi, diğer ucunda H8 karesi var. Bu çapraz A1 H8 çaprazı olarak adlandırılır. Dikeyler, çaprazlar ve yatayları adlandırdık. Kareleri adlandırdık. Bundan sonra satranç tahtasına dair diğer anlatmak istediğim önemli şey arkadaşlar merkez kareler. Merkez kareler tahtanın dört bir kenarına dikkat ederseniz eşit mesafede bulunan 4 kareden bahsediyoruz. Bu kareler tahtanın dört bir kenarına eşit mesafede olan bu merkez kareler hayati önem taşımakta oyunun başlangıcından sonuna kadar. Oyunun bütün kısımlarında, oyunun her anında merkez kareler bizim için önemli. Adeta satranç tahtasının nabzının attığı yer diyebiliriz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.